Merhabalar sevgili Oğlak ve yükselen burcu Oğlak, Ay ve Stelyum Oğlaklarda dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Oğlak burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Değilsen bile en kısa sürede iyi olmanı diliyorum. Bakalım senin için acil durum nedir? Senin için akacak olan enerjiler nelerdir? 15 Haziran ve sonrası senin için geçerlidir sevgili Oğlak burcu. Son kez kartlarımı karıştırdım ve ilk kartımı senin için alıyorum. En sonda da sana Lenormand kartı çektireceğim. Seçtireceğim daha doğrusu. Şimdi ateş altılısıyla başladık. Yani en güçlü kartlardan biriyle başladık. Senden önce biri daha vardı ama o yıldızlı. Bu da çok güçlü bir kart. Şimdi burada bir şeylerin zaferini ilan etmek vardır. Bir özgürleşmek vardır. Aynı zamanda koruyucu bir eli, koruyucu bir gücü üzerinde hissetmek vardır. Yani böyle bir sanki hafifledim demek vardır. 5'ten 6'ya geçiş vardır sevgili Oğlak Burcu. Yani şöyle düşün. Bir kaosun içinden, bir kavganın içinden, bir fırtınanın içinden, bir karanlığın içerisinden çıkmak vardır. Özgürleşmek vardır, bireyselliğe doğru gitmek vardır, bir uçmak vardır aynı zamanda. Burada destekleyici bir tutumdan bahsetti. Yani bu etkiye doğru geçiş yapıyorsun diyor. İkinci kartımıza bakalım ve ateş üçlüsü arkadaşlar. Bir bakalım nedir? Kartların hepsini alalım. Şimdi burada ben şunu gördüm. Sen hayatında ve havası. Şimdi hepsinde de bir uçuş etkisi aldım öncelikle. Özgürleşme ile ilgili çok net mesajlar aldım. İlk mesajlarım bu şekilde arkadaşlar. Burada diyor ki ve toprak ası arkadaşlar çok güzel. Sanki burada böyle bir şuna da bir bakayım da. Yani bakın hep özgürleşmeye gitme, yani bir alan genişletme, uçma ile ilgili. Gerçekten burada hani hayatının kontrolünü eline alabileceğin, evet artık ben yönümü buldum, yolumu buldum diyebileceğin bir noktaya gelmektir. Pek çok Oğlak Burcu arkadaşım çakralarla ilgili çalışmalar yapıyor musunuz bilmiyorum ama 8. çakranın aktif olması ya da değilse bile bunlar ile ilgili çalışmalar yapmak çok önemli olacaktır. Zaten direkt para kanallarının açılmasıdır arkadaşlar. Yani bunlar çok ayrıntılı, çok hassas bir o kadar da keyifli konular. İlgilenen ya da bunları yapan arkadaşlarım var mutlaka beni izleyenlerden. Şimdi burada şunu aldım. O kaostan, o fırtınadan çıkmak, yani başkalarından ziyade kendi hayatını ele alabileceğin, kendi özgürlüğünü ilan edebileceğin ve yalnızca kendin ile ilgilenebileceğin bir sürece doğru geçiş yapıyorsun, bu bir. Önümüzdeki 7'li vadeler, 6'lı vadeler ve 3'lü vadeler senin için çok önemli. 6 gün, 6 hafta, 3 gün, 3 hafta ve 7. aydan bahsediyor sevgili Oğlak Burcu. Özellikle yengeç döneminde. Bir gidiş var arkadaşlar, bir yükseliş. Başlattığım bir işte, bir projede çok güzel bir başarı elde etmek ve artık diyor ki para kapıların açılıyor. Para kanalların açılıyor. Borçların varsa bunları hafifletebilirsin. Para ile ilgili beklediğin haberler varsa bunları artık hafifletebilirsin. Bir özgürleşmek vardır. Yani kalbinin rahatlaması, aklının, fikrinin, gönlünün rahatlaması vardır. Hayatının kontrolünü eline almaya başlıyorsundur. Geçtiğimiz süreçlerde geçmişle ilgili bir vade yok ama geçtiğimiz süreçlerde özellikle başlatmış olduğum fakat bir türlü tam olarak ilerletemediğim bir iş, bir proje ya da bir ilişki. Ama daha çok senin para konularını ilgilendiren bir alandan, bir konudan bahsediyor aslında Oğlak Burcu. Onunla ilgili hani böyle kontrolü ele alacaksın ve pes etmeyeceksin, cesaretini sana kazandıracak. Yani sen zaten çalışmayı seversin, çalışkansındır da. Burada çok güzel bir görünür olmak vardır arkadaşlar. Tabii sen nereye adım atıyorsun, ne kadar adım atıyorsun? Hani bunlar genel bir enerji okuması olduğu için, genel bir akış enerjisi okuması olduğu için. Herkes kendi durumuna göre alsın. Herkes kendi alanında yükselecektir arkadaşlar. Mesleğin, alanın, içinde bulunduğun durum, senin alan açıklığın ne kadar özgürsün ya da ne kadar kendine fırsat veriyorsun, bu fırsatı kendine ne kadar tanıyorsun, ne kadar alternatifler, ne kadar seçenekler deniyorsun. Bunlar herkesin bireysel hayatında farklılık gösterecektir. Hiçbir şey yapmıyorum desen bile bunu en azından hissel olarak ve enerjisel olarak hissedersin. Her videoda bunu değinmeye çalışıyorum. Burada bir şeyleri başlatmak var arkadaşlar ve bir fikir, bir yöntem, bir duyum, bir taktik
hayatına gelecektir sevgili Oğlak Burcu. Eğer şu an beni izleyen ve ben ya hiçbir şekilde hayatım arkadaşlar hiçbir şekilde hayatımda hiçbir şey ilerlemiyor diyorsanız yani değişimin olmamasına imkan yok. Dünümüzle bugünümüz bir değildir ama dünümüzde yaptıklarımız da bugünümüzü şekillendirir. Yani orada mutlaka bir tıkanıklık vardır ya da almaman yani öğrenmen gereken bir dersi öğrenememişsindir. Yapman gereken bir şeyi tam olarak yapamamışsındır ya da yanlış bir yolda debeleniyorsundur. Onu söyleyen arkadaşlarım için söylüyorum özellikle. Belki de sadece fazla takıntıdır ya da geçmişe çok fazla odaklanıyorsundur. Şimdi bu böyle. Bununla birlikte arkadaşlar pek çok Oğlak Burcu arkadaşımda araç alma gibi konular söz konusu olacak. Özellikle bu tarz düşünceleriniz varsa 7. ay ve 7. ay sonrası bunun için fırsatlar ve imkanlar oluşacak sizin için. Sevgili Oğlak Burcu bu müjdeyi de verelim. Yani bu akış geldi. Bir bakalım Ateş Yedilisi. Karıştıracağım Toprak Habercisi. Yani burada şunu söyleyeyim. Sen mücadeleyi zaten çok seversin. Sen kendin dışında başkalarının da sorumluluğunu almayı, başkalarının sırlarını saklamayı, başkalarını sağlık olarak, maddi olarak, manevi olarak her anlamda başkalarını sırtında taşımayı zaten sevmesen de yaparsın yani sevgili Oğlak Burcu öyle söyleyeyim. Tükendim, takatim kalmadı deme noktasında. Burada artık bak diyor ki mücadele var, devam edecek ama bunu sadece kendin için yapacaksın. Birileri sana sığınıyor olabilir. Birileri ya da bir şeyler sana sırtını dayıyor olabilir. Bu güç sende zaten var. Paylaştıkça bereket artar ama onun da bir sınırı, bir limiti vardır arkadaşlar. Her şey bir bütündür, bunu unutmayalım. Burada diyor ki bak mücadele verdiğin, emek sarf ettiğin, harcadığın konular ile ilgili ilerleme olacak. Ve ben burada kesinlikle yeni bir başlangıç, yeni bir alternatif, yeni bir yöntem görüyorum. Daha çok kariyer hayatınla ilgili. Bir bakalım. Para senin için çok önemli olacak ve burada bir koruma var arkadaşlar. Beni izleyen arkadaşlarım. Yani bu videoya geldiysen hiçbir şey tesadüf değildir. Ama ben her zaman söylüyorum. Videolarım normal insanlar içindir. Yani insan kalabilenler içindir. Merhametli, vicdanlı, iyi kalpliler içindir. Çok şükür bugüne kadar da hani böyle kötü insanlar denk gelmedi. Burada duyguların da bir şifası vardır artık. Yani içsel ve dışsal olarak da bir şifalanma sürecine doğru geçiş yapacaksın. Ama burada hayatının ya da hayata karşı baktığın derinliğin değişmesi vardır. Yani sadece güç elde etmek değil aslında ya da sadece para değil. Her şeyin bütünleşmesi vardır. Hani iç dış temizlik deriz ya, içsel ve dışsal olarak bir temizlik vardır arkadaşlar. Ve burada şöyle bir durum var. Pek çok Oğlak Burcu yurt dışı ile bağlantılı işler yapabileceği gibi dijital işler de olabilir. Kendine farklı bir çalışma alanı da oluşturabilirsin. Burada çok böyle stratejik ilerlemek vardır. Çok planlı ilerlemek vardır. Hani evet ben plan yapıyorum ama hani belirli parçalara bölünmüş gibiyim. Yani kendim dışında her yerde kendimi görebiliyorum. Dediğin noktada hani sende o oluşturan bir ağırlık, yorgunluk, halsizlik ne varsa bunları hani böyle aşabilmen için sadece kendine odaklanabilmen için alanının böyle bir rahatlaması var açıkçası. Burada ben bir zirveye tırmanış gördüm. Zirveye tırmanıyorsun ama hala bir üşüme var sevgili Oğlak Burcu. Yani senin için başarı, sorumluluk, mücadele, emekle gelir. Bunun bilincindesin. Bu emeği vermeye devam ediyorsun. Ama burada senin başarı kavramın da çok değişecek gibi sanki. Tabii dediğim gibi hani bireysel olarak herkese farklılık gösterecektir. Herkesin içinde bulunduğu duruma göre. Başarı kavramın da çok değişecek. Peki bakalım. Burada bir yükseliş arkadaşlar. Terfi, yükseliş, statü artışı, kendi işini kurmayla ilgili ya da uzun süredir üzerinde çalıştığın, emek verdiğin bir proje, bir eser, bir ürün, bir çalışma varsa bunu ortaya dökmeyle ilgili güzel enerjiler altında olacaksın. Önümüzdeki üçlü vadelere dikkat et. 3 gün, 3 hafta ama 3 hafta gibi değil sanki bu. Şimdi 15 Haziran, 16 Haziran civarı izleyeceksin. Sevgili Oğlak Burcu ancak o zaman yükleyebileceğim.
Bir kalp kırıklığı, bir aldatılma, bir kandırılmadan bahsediyor. Yani burada sınav niteliğinde bir şey gelecek. Fakat bu durum yeni karşılaştığın bir durum ya da yeni karşılaştığın bir olay değil. Daha öncesinde de yaşadığın, daha öncesinde de bildiğin, karşılaştığın bir durumdan bahsediyor aslında. Burada küçük bir sınav niteliğinde bir durum var. Ayrıyeten kötü alışkanlıkların varsa bunları bırakman senin için çok sağlıklı olacaktır. Burası nedir diyelim? İşte buradaki kilit nokta şu. Yaralarını yara olarak gördüğün ya da kendini kapattığın, geri planda tuttuğun yaraların, izlerin, kırılganlıkların, aldatıldığın noktalar, kandırıldığın noktalar. Buralarla yeniden bir doğuş var ve farklı bir renge bürünmek var arkadaşlar. Farklı bir renkle açığa çıkmak var. Mor temasını da aldım. O da yine parayı sembol eder. Yani parayı simgeler aynı zamanda. Burada farklı bir alan açmak var kendinle ilgili. Burası çok güzel. Yani hani kırıldım, incindim deme noktasında aslında bir şeylerin seni ne kadar güçlendirdiğini de fark edeceksin. Ateş onlusu, şimdi bakın buradaki ateş onlusu şudur. Ateş onlusu, su onlusu. İşte bu. Şimdi sevgili Oğlak Burcu, acilen oturduğun yerden kalkmalısın. Küskünlük, yorgunluk, halsizlik, bitkinlik. Şimdi burada gerçekten çok büyük bir fırsat altındasın. Her anlamda kendini şifalandırabileceğin güzel enerjiler altında olacaksın ve o ilahi desteği de hissedeceksin. Fakat burada hani su dörtlüsünü biliyorsunuz arkadaşlar, göremez. Yani fırsatları göremez. Küser, alınır ya da farklı, yani çok farklı bakıyor olabilirsin olaylara karşı. Bakış açı. Şimdi burada örneklendirmek istemiyorum. Hani herkesin bireysel olarak, yani kişisel olarak tabii ki çok farklı süreçleri. Buna üçüncü kez değiniyorum şu an. O fırsatları göremediğini söylüyor sevgili Oğlak Burcu. Acilen kafanı kaldırman lazım. Pek çok şey zaten senin elinde. Karşına zaten çıkmış. Hiçbir şey olmasa bile fikirsel olarak bu sana akmış. Hissel olarak bu sana akmış. Şimdi burada ateş onlusu arkadaşlar, başkalarının sorumluluklarını çok fazla taşımaktır. Sorumluluklardan, yüklerden bir türlü senin önünü göremeyişindir. Ama diyor ki bak, artık oradan keyif alma noktasına geçiyorsun. Yani burada sana engel olan ne varsa bunları tek tek yakıyorsun. Bunlar geçmiş anıların, geçmiş travmaların, geçmiş sıkıntıların da olabilir sevgili Oğlak Burcu. Asa onlusu, ateş onlusu. Sorumluluklardan önünü görememek, her anlamda kullanılmak. Çok pis anlamları da vardır, öyle düşün. Artık buradan keyif alma, sahnede olma, lezzet alma, iştahının artması, her anlamda böyle bir doymaktır, yani keyfe gelmektir, sunmaktır, sahnede olmaktır. Her anlamda böyle bir nokta. Fakat burada hani böyle çok fazla oburluluğa gitmemek çok önemli olacak. Yine her şeyin dengesi çok önemli. Şimdi diğer işaret kartımızdan alalım arkadaşlar ve sana Lenormand çektireceğim. Ve ermiş kartıyla da kapattık. Yani hani öyle bir noktaya geliyorsun ki artık. Evet, burada hani şöyle bir durum var arkadaşlar. Hani şöyle düşünün. Diyettesin. İşte diyet demeyelim de yeme içme alışkanlığını değiştiriyorsun ya da farklı bir noktaya geçiş yapıyorsun. Hani şey denir ya böyle. İşte son kez şu yemeğin tadına bakayım, işte bunu da böyle tıka basa yiyeyim falan, sonra böyle disipline sokayım kendimi gibi düşün. Hani böyle bir keyfe geliyorsun, hayattan yeniden böyle bir iştahın artmasıyla ilgili bir etkiden bahsediyor. Fakat bu durumdan da çıkmak, hani böyle daha çok o içindeki ermişi keşfetmek. Bak, bütün anahtarlar önünde olacak sevgili Oğlak Burcu. Bütün kapıların anahtarları önünde olacak. Sen bunları bireysel olarak ne kadar fark edebilirsin? Orasını bilemiyorum tabii ki, ama bu videoya geldiysen her şey bir işarettir. Bunu unutma. Yolunun aydınlanması. Hem kendi yolunu aydınlatmak hem başkalarının yolunu aydınlatmak. Fakat bu başkalarının yolunu aydınlatmak, başkalarının yükünü, acizliğini, tembelliğini ya da umursamazlığını üzerinde taşımak değildir. O oğlan etkisini ben çok iyi bilirim arkadaşlar. Kimse bir şey istemese bile koşarsın yani. Neyse, burada bir büyümek vardır, bir olgunlaşmak vardır sevgili Oğlak Burcu. Peki şimdi işaretlere bakalım arkadaşlar, ne gelecek diyelim. Oğlak Burcu arkadaşım için gelecek olan mesajlar nelerdir diyelim. Masumiyet, saf ve iyi niyetli yaklaşımlar, bu süre zarfında bu şekilde hareket etmek senin için çok önemli olacak. Tabii ki pek çoğunu şunu söyleyebilirsiniz. Çok haksızlığa uğradım, çok acı çektim.
diyebilirsiniz. Ama orada da tabii yani çok hani burada çok böyle net bir şey söyleyemiyorum. Hani herkesin kendi süreci çok farklı. Affetmek çok önemli ama bazı şeyleri de affetmek çok kolay değildir. Belki orada kendine haksızlık yapmışsındır, bunu görmen gerekiyordur. Bunları iyi anlamaya çalışın arkadaşlar. İyi geldiğini düşündüğün birinden yardım almak, manevi destek, derdini paylaşacak birine ihtiyaç duymak. Şu an için buna çok ihtiyacın olduğunu söyledi. Kalben güvendiğin biri varsa bunu yapmak sana çok iyi gelecektir. Ve mola, dinlenme ihtiyacı, ara vermek ve yorgunluk, birazcık tatil yapmak, keyiflenmek çok önemli. Yani şey diyor aslında, hani burada çok tatlı bir noktaya zaten geçiş yapıyorsun. Çok olgun, bilgece, her anlamda işte o hani şey deriz ya, duvarın arkasındakini hissetmek. Deriz ya, öyle bir noktaya geçiş yapıyorsun. Ama önce biraz bir dinlen, biraz bir tatil yap, biraz bir kendine zaman ayır dediği bir nokta var aslında. İyileşmek, karanlıktan aydınlığa çıkmak, egosal benliğini koruma içgüdüsü diyor. Şimdi arkadaşlar Lenormand seçeceğiz birlikte. Buraya kadar geldiysen, abone değilsen abone olmayı unutma sevgili Oğlak Burcu ve yorum kısmına kendi olumlamanı yazabilirsin. Yani şu ana kadar anladığın şeyde ya da kendi hayatında istediğin, kendi hayatında çekmek istediğin şey neyse bununla ilgili güzel olumlamalar yazabilirsin. Şimdi Lenormand destemi karıştırıyorum senin için. İlk kartımı aldım ve koydum. İkinci kartım. Şimdi üçüncü kartımı seçeceğim. Lütfen sen de odaklan ve kartını seç. Bakalım senin için gelecek olan Lenormand Kehanetleri destesinden yani mesaj nedir diyelim. Bakalım. Şimdi şöyle koydum. İlk kartı seçenler için arkadaşlar, ilk kartı seçenler çapa atmak. Hayatında artık yeni bir sürece doğru geçiş yapıyorsun. Yeni ve kalıcı bir sürece doğru geçiş yapıyorsun. Yeni yaşam düzeni olabilir, yeni bir yere yerleşmek olabilir, yeni bir ülke de olabilir, şehir de olabilir, hiç fark etmez. Ve artık bundan sonraki süreçlerde yapacağın pek çok şey senin için kalıcılık sağlayacak diyor sevgili Oğlak Burcu. Bir tane daha alalım buraya. Ve o içindeki çocuğun şifalanması. Yani burada yeniden taze enerjilerle hayata yeniden başlamak var aslında. Ve pek çoğunuzun yani bu desteği kartı seçenler için bir çocukluk hayaliniz gerçekleşebilir. Yani bir şeyleri bitirmek, yeniden bir şeylere başlamak, bir çocuk sahibi olmak arkadaşlar ya da bir çocuk sahiplenmek, yani çocuksu o masumiyeti düşün. Bunun hayatına akması ile ilgili bir mesaj verdi. İkinci kartı seçenler. Şimdi ikinci kartı çekenler, burada bir dileğin kabul olması vardır arkadaşlar. Özellikle gece vakti böyle yıldızlara bakarak ettiğim bir dua, yaptığım bir ritüel ya da dilediğim bir şey varsa bunun gerçekleşmesiyle ilgili bir mesajdan bahsetti aslında. Ve evet, kısmet, bolluk, bereket akacak arkadaşlar. İkinci kartı seçenlere kısmet, bolluk, bereket her yerden gani gani akacak diyor. Üçüncü kartı çekenler için, üçüncü kartı seçenler burada arkadaşlar evlenmek, evini almak, yuvanı kurmak, ev sahibi olmak, kendi yuvanı bulmak, ait olduğun yere gitmek, evlenmek diyor sevgili Oğlak Burcu. Bir tane daha alalım. Doğada yaşam da çok böyle şey olabilir. Yani doğada yaşam böyle çok cins hayvanlara çekilebilirsin. Hayvanlarla ilgili bir şeyle yapabilirsin aynı zamanda. Burada bir haber gelecek arkadaşlar. Yani bir teklif var burada. Yani bu evlenmek belki bir kısmınız için, bir kısmınız için de evini almak, ait olduğun yere gitmeyle ilgili bir mesajdan bahsetti. Yani bunun için bir haberin, bir müjdenin sana gelmesi diyor sevgili Oğlak Burcu. Her şey güzel, kalbine göre olsun, zorun kolaylaşsın diyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere, hoşça kal.